Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımda yazlık örgü modellerinizde kullanabileceğiniz bir örgü modelin anlatımını yapacağım. Bunun için bir bebe yünü kullanıyorum ve 4 numaralı bir şiş kullanıyorum. Elinizin sıklığına göre şiş numaranızı büyütüp küçültebilirsiniz. Bunun için öncelikle zincirlerimi çekerek başlıyorum arkadaşlar. Modelimiz 4'ün katları artı 6 ilmek üzeri. Yani her bir model için 4 tane ilmek kuruyoruz. Kenarları için 3'er ilmek, toplamda 6 tane oluyor. Şimdilik ben 30 tane ilmeklerimi çekerek örgüme başlamak istiyorum. 30 tane zincirlerimi çekerek örgüme başladım. Her bir zincirin içinde şimdi bir tane ilmeklerimi çıkartıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimizi çekelim. Sıra sonuna doğru geldim. Her bir zincirin içinde bir tane ilmeklerimi çıkarttım bu şekilde. Elimde toplamda 30 tane ilmeklerim var. Geri dönme işlemini yapıyorum ve bütün ilmeklerimi çift çekerek geliyorum. Çift, şöyle yine çift, yine çift. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi çift olarak çekiyoruz. Sıra sonuna geldim. Şimdi bu sırada modelimizi kuruyoruz arkadaşlar. Birinci ilmeğim zaten şişimin üzerindeki ilmek. Hemen ikinci ilmekten bir ilmeğimi aldım. Üçüncü ilmekten bir ilmek aldım. Şimdi geri geliyorum. Baştakini tek başına çektim. Yanındaki iki taneyi bir çektim ve iki taneyi bir çektim bu şekilde. Yine her bir yuvadan bir tane aldım. 3 tane kenar ilmeğimiz oldu bu şekilde. Şimdi arkadaşlar burada ilmeğimi uzatıyorum. 1 ilmeğimi uzatıyorum. 2 ilmeğimi uzatıyorum. 3 ilmeğimi uzatıyorum. 4 2 tane öndeki ilmeğimi iki arkanın içinden geçiriyorum bu şekilde. Bakın iki tanenin içinden geçtim şöyle. Şimdi tekrar 1 uzattım, 2 uzattım, 3 uzattım, 4. Öndeki iki ilmeği arka ilmeklerin içinden geçerek şu şekilde düzelttim. Tekrar 4 tane ilmeklerimi uzatarak alıyorum. Boyları eşit olması önemlidir. 2 tane öndeki ilmeklerim, 2 tanenin arkadaki içinden geçtim bu şekilde. Şimdi tekrar aynı şekilde 4 tane uzatarak ilmeklerimi yapıyorum. 2 3 4. Öndeki iki ilmeği arkadakilerin içinden geçtim. Yine 1 2 3 4. Bu şekilde içinden geçtim. Tekrar 1 2 3 4 taneyi aldım. Öndeki iki ilmeği arkadaki ilmeklerin içinden geçtim. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim. Şimdi en sonunda 3 tane ilmeklerim kaldı. 1 2 kenar ilmeğimi iki katından alıyorum bu şekilde. Tamam. Şimdi tekrar geri geliyorum. İlk iki taneyi çektim. Son iki taneyi çektim. Yine aynen bakın birinci ilmeğim şurada zaten şişimin üstünde. İkinci ilmeğimden ilmek aldım ve son ilmeğimi
2 katından aldım. Böylece bu sırayı tamamlamış oldum arkadaşlar. Modelimiz geri geliyoruz. Geri gelirken ilk 2 taneyi birlikte çektim. Diğer ikisini birlikte çektim. Burada hiç zincir çekmeden direkt içinden geçtim. Bir zincir çektim. İkinciyi içinden geçerek yaptım. Bunu aldım. Bir zincir yaptım. İkinciyi içinden geçerek ördüm. Aynı şekilde örüyorum. Bir zincir yaptım. İkinci zincirimi yaparken içinden geçtim. Bu şekilde bunun ikisini birlikte ördüm. Bir zincir, ikinci zinciri yaparken içinden geçtim. Buradaki çiftimi ördüm. Bir zincir, ikinci zinciri yaparken içinden geçtim. Buradaki çiftimi ördüm. Şimdi burada arkadaşlar bir zincir yaptım. İkincisini yaparken içinden geçtim. Kenardaki 3 tane ilmeklerimi ördüm. Birinci sıramız bu şekilde tamamlandı. Geri dönme işlemini yaparken zincirlerinizi çok sıkı yapmayın ki modeliniz kasılmasın. Şimdi arkadaşlar tekrar 3 tane kenar ilmeklerim var. Bir sıra 3 tane ilmeğimi örüyorum. Tek başına bunun içinden geçtim. Diğer ikisini çift olarak ördüm. Yine aynı şekilde bunu tek başına ördüm. 3 tane ilmeğimi ikinci sıra 2 sıra ördüm. Şimdi burada 2 tane ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde bir ilmeğimi uzattım. 2 tane ilmeğimi yaptım. Burada 2 tane ilmeğim var. Her birinin içinde bir ilmek yaptım. Toplamda 4 tane uzun ilmeğim var. Öndeki 2 uzunu arkanın içinden geçtim. Tekrar boşlukta 2 tane ilmek çıkartıyorum. 2 tane ilmeğim burada. Öndeki 2 ilmeği arka ilmeğin içinden geçerek düzelttim. Ara boşlukta yine 2 ilmek çıkarttım. Şuradaki ilmeklerin üstünde birer tane ilmek çıkartıyorum. Öndeki 2 ilmeği arka ilmeğin içinden geçirdim. Tekrar burada 1 ve 2 tane de ana ilmeğim var. İkisinin içinden geçtim. Yine burada ara boşlukta 2 ilmek çıkartıyorum. Ana ilmeklerimin üzerinde 2 ilmek. Öndeki 2 ilmeği arkasının içinden geçtim. Boşlukta 2 ilmeğimi çıkarttım. 2 tane ana ilmeğim var. Öndeki 2 ilmeği arkanın içinden geçtim. Ve şurada arkadaşlar kenar ilmeklerim 1 2 son kenar ilmeğimi 2 katından aldım. Geri dönerken 2 defa yaptım. Yine aynı şekilde 3. ilmeğimi 2 katından alıyorum. Şimdi arkadaşlar giriş çıkışlarımız her zaman aynı olmuyor. Her zaman aynı işlemden giriş çıkış yaparsak modelimiz gittikçe ya sağ tarafa doğru kayar ya sol tarafa doğru kayar. Bir önceki sırada burayı direkt çekmiştik. Bu sıradaysa burada 2 tane zincir çekiyorum. Burayı direkt kapatıyorum. Buna dikkat ederseniz eğer modelinizde hiçbir sıkıntı olmayacak. Şimdi geri geliyorum. 2 taneyi birlikte önceki sırada burada hiç ilmeğimiz yoktu. Bir zincir çektim. İkinci zincirimi ilmekten geçtim. Buradaki ilmeğimi yaptım yine. Bir zincir, 2 zincirimi içinden geçtim. Bu 2 ilmeğimi ördüm. Önce bir zincir, ikinci zincirimi aynı şekilde ilmekten geçtim. Buradaki ilmeğimi ördüm. Bir zincir ördüm. İkinci zincirimde ilmeğin içinden geçtim. Diğer ilmeğimi ördüm. Bir zincir. İkinci zincirde içinden geçtim. Sıra sonuna kadar bunu bu şekilde tekrar ediyoruz. Ve burada hiç ilmek çekmeden yani zincir çekmeden direkt
Geri geldim. Gördüğünüz gibi önceki sırada 2 tane ilmeğim vardı. Şimdi yine arkadaşlar her giriş çıkışlarımızı 2 sıra örüyoruz. Bakın burayı 3 tane ilmeğimi ördüm. Geri geliyorum. 1 2 3. Bir sıra daha örüyorum. Buradaki sırada ikinci sıramızı ördük. Başına dolamıyorum. Bakın hemen şu 2 ilmekten 1 uzattım, 2 uzattım. Boşlukta 2 ilmeğimi çıkarttım. Öndeki 2 ilmek, arkadaki 2 ilmeğin içinden geçtim. Tekrar ana ilmeklerimi 2 tane aldım. Boşlukta 2 ilmek aldım. Öndeki ilk 2 ilmeği arkadaki 2 ilmeğin içinden geçtim. Ana ilmeğimi 2 tane aldım. Boşlukta 2 ilmek çıkarttım. İlk 2 ilmeği son 2 ilmeğin içinden geçirdim. Tekrar burada ana ilmeğimden 2 ilmek ördüm. Boşlukta 2 ilmek çıkarttım. İlk 2 ilmeğimi son 2 ilmeğimin içinden geçtim. Ana ilmeğimden 2 tane ördüm. Boşlukta 2 ilmek ördüm. İlk 2 ilmeği son 2 ilmeğin içinden geçtim. Tekrar ana ilmekten 2 ilmek ördüm. Boşlukta 2 ilmek ördüm. İlk 2 ilmeği son 2 ilmeğin içinden geçtim ve burada 3 tane ilmeğimi bir sıra ördüm. Geliyorum geri, tekrar ileri giderek bir sıra daha ördüm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar modelimiz ne sağa ne sola doğru kaymış. Şimdi yine bir sıra daha beraber yapacağız. Yine geri geliyoruz. Bu sefer bakın burada 2 tane zincir çekmedim. Direkt çıkışımı yapmıştım. Görüyorsunuz zaten belli oluyor. Burada 2 tane zincir çekmiştim en sonda. Bu sıradaysa direkt içinden geçiyorum. Hiç zincir yapmadan. Önceki sırada şurada 2 zincirim vardı. Bu sırada 2 zincirim olmuyor. Bir zincir yaptım. İkincinin içinden geçtim. Bir zincir yaptım. İkinci zincirden şöyle içinden geçtim. Sıradaki ilmeğimi ördüm. Geri dönüşlerimize dikkat edersek eğer, giriş ve çıkışlarımıza dikkat edersek eğer hiçbir problem yaşamadan bu modelimizi yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi önceki sırada direkt kapattığım için burada bir zincir yaptım. İkincisinin içinden geçtim. Bu şekilde ördüm. Tekrar öncelikle bir sıra 3 tane ilmeğimi ördüm. Geri geliyorum. İkinci sırada model çıkartarak yapıyoruz. İlk 2 ilmeğimi ördüm. Diğer ana 2 ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimi arkadaki 2 ilmeğin içinden geçtim. Gördüğünüz gibi 2 ara ilmeğimi ördüm. 2 ana ilmeğimi ördüm. Öndekileri şöyle arkanın içinden geçtim. Tekrar şöyle ilk 2 ara ilmeğim, son 2 ana ilmeğimi ördüm. İçinden geçtim. 2 ara ilmek, 2 ana ilmek, şunların içinden geçtim. Tekrar ilk 2 ara ilmek, 2 tane ana ilmek, içinden geçtim böyle. Tekrar 2 ara ilmek, 2 ana ilmek, içinden geçtim bu şekilde arkadaşlar. Ve kenar ilmeğimi direkt 3 tanesini ördüm. Bir sıra geri geldim. Buradaki 3 ilmeğimi tekrar bir sıra daha ördüm. Giriş ve çıkışlarımızı 2 sıra ördüğümüzde şurayla eşit olacaklar.
Ara ilmeklerinizi daha da uzatırsanız eğer boylarını, ona göre buranın katlarını daha fazla örersiniz. 3 sıra veya 4 sırada örebilirsiniz. Son bir sıra daha beraber örüyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde, hatırlarsanız bir önceki modelde burada zincir çekmeden direkt çıkmıştım. Bu sefer zincir çekerek çıkıyorum. Bir zincir çektim. İkincisini şöyle içinden geçtim ve ana ilmeğim. Bir zincir, ikinci zinciri yaparken ilmekten alıyorum. Bir zincir, ikinci zinciri yaparken ilmekten aldım ve sıradaki ilmek. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Şu şekilde geldim. Burada bir tane farkında olmadan ipimi dolayarak yapmışız. Dolayarak yapmıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın, burada 2 zincir yaptığım için bunun içinden direkt geçiyorum. Hiç zincir yapmadan. Bakın ilmeğimi yaptım. Hiç zincir yapmadan bunun içinden direkt geçtim. Yine şunu yapıyorum. Tekrar bir sıra geri geldim. Yine bir sıra ileri gittim. Bu şekilde yaptım. Direkt ana ilmeklerimden 2 tane ördüm. 2 tane ise ara ilmek. Son 2'yi ilk 2'nin içinden geçtim. Tekrar 2 ana ilmeğim, 2 ara ilmeğim, arkanın içinden şöyle geçtim ve gidiyorum. Tekrardan ilk ana 2 ilmeğim, 2 tane ara ilmek, arkadaki ilmeklerin içinden geçtim. 2 ana ilmek, 2 tane ara ilmek, bunun içinden geçtim. Tekrar aynı şekilde 2 ana ilmeğim, 2 ara ilmeğim, şunun içinden geçtim ikisinin. Tekrar 2 ana ilmeğim, 2 ara ilmeğim, içinden direkt geçtim. Buradaki 3 tane ilmeklerimi 2 sıra örüyorum. Önce bir sıra ördüm. Yine bir sıra daha ördüm. Şimdi geri geliyorum. Önceki sırada hatırlarsanız geri gelişimizde zincir yaptık. Bu sefer zincir yapmadan direkt çıkıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle direkt çıkıyorum. Şöyle direkt çıktım hiç zincir yapmadan. Şimdi tekrar bir ara zincir, bir ilmek, bir ara zincir, bir sonraki ilmekten aldık. Sıra sonuna kadar bu şekilde geliyoruz. Şimdi arkadaşlar burada 3 tane bir zincirimi çektim, ikinci zincirimi içinden geçtim, 3 tane ilmeklerimi ördüm. Model sürekli bu şekilde tekrar ediyor. Bunu biraz daha büyütüp geliyorum. Siz de göreceksiniz arkadaşlar, hiç sağa sola kayma olmayacak, düz bir şekilde. Eğer sıralarınızı karıştırmasanız. Biraz daha büyütüp geliyorum hemen. Arkadaşlar bu şekilde biraz daha büyüttüm. Modeli kapatmaya geliyoruz. Modeli kapatırken hangi sırada kalmışsak ona göre yapıyoruz. Zaten dönüşümüz belli. Modelimizi kapatırken şu şekilde bakın, son geri gelmişim. Burada 2 zincirim var. Burada direkt kapatmışım. Fark etmiyor. Siz de hangi sıradaysanız ona göre. 30 tane ilmeğim vardı. Tekrar 30 tane ilmeğimi alıyorum. Şu şekilde bundan aldım. Bakın burada 2 tane ilmek alıyorum. Ama zincirden alıyorum bu sefer. 1, 2. Tekrar buradaki ilmeğimi alıyorum. Yine zincirden ilmeğimi alıyorum. Buradaki ana ilmeklerimi alıyorum. Zincirden 2 ilmeğimi aldım. Buradaki 2 ana ilmeğimi aldım. Zincirden 2 ilmeğimi aldım. Buradaki 2 ilmeğimi aldım tekrar. Zincirden 2 ilmeğimi aldım. Burada 2 tane ilmeğimi aldım. Zincirlerden 2 tane ilmeğimi aldım. Şuradaki ilmeklerimi aldım.
Burada hiç zincirden ilmek almıyorum. Kenardan 3 tane ilmeklerimi aldım. Gördüğünüz gibi 30 tane ilmeğimiz vardı. Bakalım, yine 30 tane ilmeğimiz yaptık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Tekrardan 30 tane ilmeğe yükseldik arkadaşlar. Bu kapanma işlemi, yani kapanma işlemini yaptığımız sıra. Yine geri geliyoruz. Kapatmak için zeminimizi hazırladık. Bütün ilmeklerimizden çift alarak geliyoruz. Tıpkı ilk sırada yaptığımız gibi. Her ilmekten çift alarak geliyoruz. Ve bu sırada modelimizi tamamen kapatıyoruz. Kapatma işlemini yaparken kaydırma yöntemini kullanıyoruz. Bu sadece bu model için değil, bütün tunus için, modeller için geçerlidir. Başına sarmıyorum. Sıradaki ilmek aldım. Direkt içinden geçtim. Başına hiç sarmadan sıradaki ilmeğimi aldım. Direkt içinden geçtim. Direkt alıp içinden geçiyorum arkadaşlar. Kaydırma yöntemiyle. Hangi modeli yaparsanız yapın, bu kapatma işlemini uyguluyoruz. Hiç başına sarmadan tek seferde direkt içinden geçiyoruz. Sıra sonunda çok minik bir detay var. Orayı da gösteriyorum. Geri dönme işlemini yaparken elinizi çok fazla sıkı tutmayın veya çok gevşek tutmayın. Sıkı tutarsanız kasılma olur, gevşek tutarsanız marollaşma olur. Bütün ilmeklerimizden geçelim. Son bir ilmek kalasıya kadar. Son bir ilmeğim kaldı. Son ilmeğimi 2 katından sık iğne yaparak bitiriyorum. Burada 3 tane zincirinizi kestikten sonra modelinizi kesebilirsiniz. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi gayet güzel, hoş bir model oldu. Ben bunu yazlık modellerde kullanabilirsiniz demiştim ama kalın şiş, kalın ip kullanırsanız çok güzel atkı modeli de olur, bere modeli de olur. Böyle çok kalın sevmeyenler için söylüyorum arkadaşlar. Modelimin arka yüzü de bu şekilde. Gerçekten çok güzel, çok kullanışlı bir örgü modeli oldu. Videomun sonuna geldim. Umarım sizler için faydalı bir anlatım olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.